Satan Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu elimde görmüş olduğunuz yeni doğan bebek bot patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Modeli de rengi de çok yakıştı birbirine. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok şirin, minnacık bir yeni doğan bebek bot patik modeli oldu. Gerekli malzemelerim: 2 renk patiklik ipim var, 3 mm şişlerim var ve 1 adet de iğnem var. Öncelikle gri rengimle ilmek atarak başlayacağım. İpimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Toplam 49 ilmek atalım. Daha büyük ayak numaraları için yapmak isterseniz patiğimizi bu modelden de yapmak isterseniz 3'ün katları şeklinde ilmekleri atın. En son artı 1 ilmek daha ekleyerek başlayabilirsiniz. 3'ün katı şeklinde 48 ilmek atacağım. Artı bir tane daha ekleyeceğim ve 49 ilmekle modelime başlayacağım. 49 ilmeğimi şişime attım. Örgümün arka yüzündeyim. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğe geldim. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum ve kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Evet, bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Toplamda 4 diş haroşa sırası olana kadar ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve sıraları tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden saydığımda 1 2 3 4 diş haroşa sırası ördük. 4. sırayı ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçtiğimizde kırmızı renkli ipimizi böyle gri rengimize böyle bağlayalım ve kırmızı rengimizle ilk ilmeği örelim. Renk geçişlerinde böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi modelimi burada kuracağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerini ters olarak ördüm. Sonrasında bakın 3 ilmeğin üçünü birlikte şişime aldım. Ters olarak ördüm. İlmeklerimi serbest bırakmıyorum. Şişime ipimi bir doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek daha ördüm ve 3 ilmeğimi serbest bıraktım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Ne artma ne eksiltme yapmış oldum. Tekrardan 3 ilmeğin üçünü birlikte aldım. Ters olarak ördüm. İlmeklerimi serbest bırakmıyorum. Şişime ipimi bir doladım. Tekrar 3 ilmeğin üçünü birlikte ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi serbest bıraktım. 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Yine 3 tane ilmeğimi bakın böyle şişime aldım. Ters olarak ördüm. İlmekleri serbest bırakmıyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum. Böyle 3 ilmeğim oldu. Böyle tüm ilmeklere bu şekilde üçer üçer aynı modeli uygulayalım. Evet, şimdi yine en son 2 ilmeğim kalıyor. Bunların örelim. Normal tek tek örelim. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde modelimizi çıkartmış olduk. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde gri rengimi alıyorum. Kırmızıyla şu an işim bitti. Böyle ilmeklerin tamamını böyle tek tek ters olarak örelim.
Bakın böyle küme küme duran ilmeklerimizi tek tek böyle ayıralım. Onları tek tek ters olarak böyle sıra sonuna kadar örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle modelimi çıkartmış oldum. Gri rengimle devam ediyorum. İlmeklerin tamamını böyle tek tek ters olarak öreceğim ve bir diş haroşa sırasını oluşturacağım. Sıra sonuna kadar gidelim. Bakın sıramı tamamladım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Kırmızı renkli ipime geçeceğim. İlmeklerin tamamını tek tek böyle ters olarak örelim. Örgünün arka yüzünde renk geçişini sağlayalım. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Tekrar modelimi kurmaya başlıyorum. İlk 2 ilmeği tek tek örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğin üçünü birlikte ters örüyorum. İlmekleri serbest bırakmadan bir doluyorum şişime. Tekrar 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyorum. Ve 3 ilmeğin içinden böyle 3 ilmek çıkartmış olduk. Ne artma ne eksiltme yapmış olduk. İlmeklerimiz aynı sayıda kalıyor. 3 ilmeğin üçünü bir alalım. Ters örelim. Şişimize bir dolayalım. Aynı ilmeklerin içinden bir ilmek daha çıkarıp ilmekleri serbest bırakalım. Bu şekilde devam edelim. Böyle kaç model yaptım ben? Kırmızı rengimle 1, 2, 3, 4 model yaptım. Aralarına birer diş haroşa sırası ördüm gri rengimle. Dilerseniz ikişer diş haroşa sırası da yapabilirsiniz. Böyle 4 defa kırmızı rengimle öreceğim. Sonrasını birlikte yapalım. Evet, bakın 1, 2, 3, 4 defa kırmızı rengimle modelimi yaptım. Uyguladım. Sonra 2 diş haroşa sırası gri rengimle ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Burada 13 tane ilmeğimi böyle örerek şişime alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane ilmeği tek tek ördüm. Şişime aldım. Sonrasında üçer üçer örüyorum. 3 ilmeğin üçünü birlikte aldım. Ters olarak ördüm. 3 ilmeğin üçünü birlikte aldım. Ters olarak ördüm. 3 ilmeğin üçünü birlikte aldım. Ters olarak ördüm. Böyle 13 tane ilmek kalana kadar üçer üçer ters örelim. Evet, şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ilmeğim kalmış. İkisini birlikte ters örüyorum. Sonrasında 13 tane ilmeğim kaldı. Bunları tek tek örüyorum. Böyle tek tek örelim. Sırayı tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Burada ilmeklerin tamamını tek tek ters olarak örelim. Ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. 34 tane ilmeğim kaldı. Bundan sonra bu 34 tane ilmeğimle hiç artma eksiltme yapmadan devam edeceğim. Şimdi 5 diş haroşa sırası 34 tane ilmeğimizle örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın. Şöyle şuradan itibaren sayalım. Kırmızıdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızıdan itibaren 8 diş haroşa sırası olduğunda şimdi 9'uncuyu örerken ilmekleri kapatarak patiğimi bitireceğim. Bu kısmın uzunluğu sizin istediğinize kalmış. Daha fazla örüp geride kıvırabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Dilerseniz böyle delikli bırakıp böyle kordon geçirerek de bağcık da yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapmadım. Şimdi 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeğin ikisini bir örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeğin ikisini bir örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi ipimi burada biraz uzun keseceğim ve dikmek için kullanacağım.
Kalan son ilmeğimi bu şekilde çekiyorum. Ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi iğnemi ipime geçirelim. Patiğimizin şöyle tersini çevirelim. Bu iplerimizi tığla şöyle iç kısma şöyle çekebilirsiniz. Şimdi burada dikmeye başlayalım. Şöyle bakın, iç taraftaki ilmekleri alıyorum, bakın karşılıklı. Şöyle. Böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Şimdi şöyle uç kısma geldim. Burada bakın ufak bir açıklık bıraktım. Şöyle kenardaki ilmeklerimi alıyorum. Dikmiyorum. Böyle ilmeklerin içinden ipimi geçirerek böyle geldim. Bakın burada hala bir açıklık var. Onu şöyle ipimi büzerek kapatmış oldum. Şimdi şöyle ipimizi düğümleyelim. İpimizi de gizleyelim. Patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şöyle düz tarafını da çevirelim. Bakın parmak uç kısmı. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi manken ayağımıza giydirelim. Bu patiğimin yapımı kanalımda mevcut. Bakın bu şekilde tığ işi. Yeni doğan bebek patiği. Şimdi şöyle manken ayağımıza da giydirelim. Bakın bu şekilde giydirmiş oldum. Taban kısmı patiğimiz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Şu şekilde bir kordon yaptım. Onu da buraya diktim fiyonk şeklinde. Dilerseniz düğme de pompon da yapabilirsiniz. Sade haliyle de kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.